Dostlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte İran'daki döviz fiyatlarına değineceğiz. Ardından dolar Türk lirası ve altın gümüş tarafındaki son hareketlere bakacağız. Türkiye borsalarına baktığımız zaman bugün 5250 puan seviyelerinde bir Borsa İstanbul kademeli olarak yükselişine devam ediyor. Beklentimiz olan 5800 puan seviyesine kadar Borsa İstanbul'daki hareketlerin kısa bazlı da olsa yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği yönünde. Evet sevgili dostlarım, İran'da önemli gelişmeler var. Bu gelişmeler doğrultusunda İran tümeninin 2018 yılından itibaren %700 civarlarına varan bir değer kaybındaki yükselişi izledik. Bununla birlikte özellikle İran'daki döviz fiyatları tarihi zirveye ulaştı. Dolar ve euro ülke tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Doların serbest piyasadaki fiyatı 50.100 tümen civarına ulaşarak ilk kez psikolojik sınır sayılan 50.000 tümenin de üzerine çıktığı görüldü. Biliyorsunuz İran'da kapalı siyaset uygulanıyor. Bu siyaset neticesinde de dolar üzerindeki baskı kırılmış durumda ve yukarı yönlü dolarda sert yönlü hareketler izlenmeye başladı. Euro da gene İran tarafında aynı şekilde komşumuzdaki bu hareketler ilerleyen dönemler içerisinde bizlere de Türkiye ekonomisine de sıçrayabilir mi? Şimdi sizlerle birlikte bunu da videomuz içerisinde değerlendireceğiz. İran tarafında ayrıca arkadaşlar euro tarafında da yukarı yönlü hareketler izlendi. Orada da gene yeni bir rekor kırıldı. 1 euro 53.400 tümenden işlem görmeye başladı arkadaşlar. ABD'nin özellikle 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte biliyorsunuz son 5 yıllık süreç içerisinde tümerin dolar karşısındaki değer kaybı da arkadaşlar tam %700'ü aşmış oldu. Son aylarda ise Avrupa Birliği ile ülkedeki İran tarafındaki özellikle protestoları biliyorsunuz İran güvenlik güçleriyle bastırma yoluna gitmesinden ötürü. Ayrıca Ukrayna'ya karşı savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya da silah göndermekle suçladığı İran tarafına yaptırımlar uygulamaya da başlamıştı. Bu yaptırımlar neticesinde 2018 yılından beri de İran'da %700'ün üzerinde dolar değer kazanmış oldu. Evet, buradaki politik hareketlilik dolar Türk lirasına da yansıyabilir mi? Bu dolar Türk lirası tarafında da uygulanan özellikle dolar üzerinde Merkez Bankası'nın uyguladığı baskı politikası enflasyonla orantılı gitmediği için bizlerin tahmini de arkadaşlar dolar kurunda yukarı yönlü bir şok hareketlerin yaşanabileceği yönünde. Tabii gönül hiçbir zaman böyle bir etkinin olmasını istemez. Fakat şurada iki çubuğu görüyoruz. Kısa zaman içerisinde bir 19 lira üzerine doğru hareketler dolar kurunda da yaşanmış durumda. Fakat 18.80 üzerindeki dolar kurundaki hareketlerin oldukça agresif olabileceği ve burada 19.50 sınırına doğru kısa vadede dolar kurunda ataklar görebileceğimizi önceki videolarımızda devamlı konuşuyorduk. Ve 18 lira 80 kuruş üzerinde de Merkez Bankası'nın baskı politikasına devam edeceğini de sizlerle birlikte konuşmuştuk. Dediğimiz gibi 18 lira 80 kuruş üzerinde baskılarını sürdüren bir Merkez Bankası görüyoruz. Fakat biliyorsunuz son dönemlerde ülkemizde yaşanan afetler ve deprem felaketleri neticesinde ülkeye bir maliyet, bir faturalandırma süreci çıkacaktır. Hazine tarafından karşılanması gereken bu miktarında dolar kuru üzerinde baskıyı arttırması olasılığı oldukça yüksek. Bu arada Hatay'da dün gene iki büyük deprem yaşandı. Burada can ve mal kayıplarımız oldu sevgili dostlarım. Hayatını kaybeden sevdiklerimize buradan Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına da tekrardan sabırlar diliyorum. İnşallah Rabbim bir daha bu türden acıları bize yaşatmaması dileğiyle diyorum. Ama depremin faturası gerçekten ağır olacaktır. 1999 depreminden sonra ekonomiye baktığımız zaman da buradaki hareketliliğin dolar kuru üzerinde bir devalüe sürecini başlattığını da görüyoruz. Son zamanlarda Standard Chartered'ın yapmış olduğu analizler, ayrıca Merkez Bankası analistlerinin piyasada yaptırmış olduğu analizlerin katılımlarıyla birlikte onlar da gene dolar kurunda 23 TL üzerine doğru bir fiyatlama beklentileri var. Enflasyon üzerinde piyasaların şu an için sıkışıklığını giderebilmek için Merkez Bankası tarafından basılan Türk liraları da ilerleyen dönem içerisinde gene enflasyon olarak ülkemize yansıyabilir. Enflasyon biliyorsunuz yükselişleri maalesef ki dolar kurunda da ileri yönlü
atakları başlatabiliyor. Standard Chartered'ın yapmış olduğu analizde de gene 36 TL'ye varan bir dolar fiyatı beklentisini açıklamış durumda Standard Chartered. Fakat bizler de gene teknik analiz yöntemini kullanaraktan bazı rakamlar buluyoruz. Bu rakamlar neticesinde bizler için kısada 19 lira 50 kuruş ilk beklenti seviyesinin olacağı alan. Enflasyon bazlı dolar Türk lirası kuruna baktığımız zaman da orta vadede 20.55 üzerinde dolar kurunun daha agresif hareketler yapabileceği ve ilk etapta burada 27 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketini devam ettirebileceği düşüncemizde maalesef ki sabit. Şu an itibariyle seçim politikaları yürüten hükümet tarafından da borsa destekleniyor. O yüzden borsada ben aşağı yönlü bir hareket beklentisi içerisinde değilim. Borsada kademeli bir şekilde ilk etapta 5.800 puan civarına doğru hareketlerini devam ettirecektir. Burayı kırabilirse borsada yukarı yönlü hareketler 7.200 seviyesine doğru bir rally şeklinde de başlayabilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. 5.800 psikolojik sınırı Borsa İstanbul takip eden arkadaşlarımız için önemli olacak seviyelerdir. Dolar kurunda 19 lira 50 kuruş bizler için önemli bir seviye. Buradaki bir bayrak formasyonu takip ettiğimiz grafik üzerinde sizler de görüyorsunuz. Bir formasyonumuz var. Bu formasyonun 18.80 üzerinde dolar kurunun devamlı hareketlerine devam etmesi maalesef ki kısada 19.50 direncini test etme seviyesine gidecek bir dolar kurunu bizlerin karşısına çıkaracaktır. O yüzden dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız da verdiğimiz fiyatlamalara devam etsin. Standard Chartered'ın dediği gibi fiyatlamaların 36 TL üzerinde agresif fiyatlamalara dönüşebilmesi için ise aylıkta özellikle dolar kurunda 22 lira 75 kuruş seviyesi üzerinde aylık kapanışlar görmemiz şart. Bu türden kapanışlar görebilirsek o zaman 36 ve 22.75 uzun vadede takip ettiğimiz kanal bant aralığı açılabilir. Tabii hükümet tarafından ve Merkez Bankası tarafından yürütülen politikaların değişmemesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin devam etme beklentisi maalesef ki teknik olarak da hala da mevcut. Altın ve gümüş tarafına baktığımız zaman ise altının ons tarafında özellikle Fed'in 2023 yılı içerisindeki faiz artırımlarını düşürmeyeceği ve devam edeceği beklentisi dolar tarafında satın alınmaya başlandı. Bu da altın tarafında bir satış sürecini beraberinde getirdi. Şimdi altının ons tarafına baktığımız zaman 1800 dolar, bakın şuradaki destek bölgesi önemli bir bölge olacaktır. Çünkü şu 1800 destek bölgesi bizlere iki tane trend çizgisinin kesiştiği bölgeyi veriyor. Birincisi şuradan geçen bir trend çizgisi ve ikincisi de tam şu bölgeden geçen bir trend çizgisi. O yüzden bu destek altının ons tarafında oldukça güçlü bir destek olarak göze çarpıyor. Ayrıca bir formasyon oluşumu da gene altının ons tarafında mevcut. Bakın şurada bir formasyon. Bu formasyonu da sizlere göstermek isterim. Bu altının formasyonu 1800 dolar. Bakın şu civardan altının onsunun geri dönmesi demek. Şuradaki geri dönüş demek. Şuradaki alan kadar arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketin devamı niteliği taşıyacak. O da bizler için 1941-1958 dolar seviyesi. Şuradaki 1958 dolar seviyesi. Bu 1958 dolar üzerine doğru altının onsunda yukarı yönlü hareketi kırabilir ise ve beklentilerimiz doğrultusundaki bu formasyonun çalışması ve bu 1800 dolar seviyesinden altının onsunun geri dönüp buradaki çanağın kulbunu tamamlaması altının onsunda ilerleyen dönemlerde ilk etapta 2100 dolar seviyesine doğru bir yükseliş anlamı taşıyacaktır. O yüzden 1800 dolar seviyesi altının onsunda gerçekten çok önemli bir seviye. Bu biraz daha aşağı yönlü aşılabilir mi? Buna da hemen sizlerle birlikte bakalım. Bakın ilk burada bir 1800 dolar seviyesinde bir destek. Onun altındaki sarkmalar gerçekleşirse de altının onsunda şuradaki 1780 dolar civarına doğru sarkmalar görülebilir. Fakat buradan bir geri dönüş altının onsunda gerçekten kuvvetli oluşan bir formasyon bölgesi var. Ve bu formasyon bölgesinin de çalışması anlamını taşıyacak olduğundan dolayı bu formasyonu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Altın takip eden, gram altın takip eden, gümüş takip eden sevgili dostlarımız da gene şuradaki maksimum 1780 dolar. Bakın bu 1780 dolar altına bir iniş olmadıktan sonra buradan bir geri dönüş ve 1958 dolar seviyesinin de yukarı yönlü kırılmasını takip edecekler. Bu kırılım gerçekleşirse de gerçekten yukarı yönlü altının ons tarafında özellikle bir 2100 dolar, 2200 dolar seviyesine doğru bir ana hedefli yükseliş burada sizlerle birlikte altının onsunda izleyebiliriz. Dolar tarafındaki beklentilerimizi anlattık. Altının ons tarafındaki beklentilerimizi de anlattıktan sonra şimdi gram altın tarafına geçelim. Gram altında da özellikle dolar ve ons bazlı yukarı yönlü hareketler beklediğimiz için gram altında hangi seviyeler bizler için önemli olacak?
Ons altın ve dolar Türk lirası tarafındaki beklentimizi İran'daki son gelişmeleri aktardıktan sonra gram altın özellikle dolar endeksinin arkadaşlar güç toplamasıyla birlikte ons bazlı olarak aşağı yönlü hareketlerine devam etti. Şu bölgenin özellikle 1080 civarından geçen destek bölgesinin biz gram altında çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve buradaki 1080 desteği üzerinde tutundukça gram altında tekrardan 1158 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşmesi beklentim dahilinde. 1080 neden önemli arkadaşlar? 1080 bölgesindeki destek haftalık bir destektir ve bu destek üzerinde kaldıkça 1145 ve bizler için önemli olan bir seviye olan 1207 TL civarına doğru gram altındaki ikinci ana hedef bölgemiz olan seviyeye doğru yukarı yönlü hareketlerin devamı beklentisi içerisindeyiz. Dolarda dediğimiz gibi bir kur şokunun ülke üzerine olan, Merkez Bankası üzerine olan maliyetlerin artmasından kaynaklı olarak yukarı yönlü hareketin hızlanmasıyla birlikte gram tarafında da bir anda yukarı yönlü hareketleri 1207 TL civarına doğru da izleyebiliriz. Burası 1083 bandı artık orta vadeli biliyorsunuz takip ettiğimiz bir seviye ve bu 1083 seviyesinin de arkadaşlar orta vade hedefi gram altın tarafında 1400 civarına doğru yukarı yönlü hareketi başlatabilecek önemli seviyedir. Yani 1080 seviyesi üzerinde gram altın haftalık kapanışlara devam ettiği sürece gram altında korkulacak, panik yapılacak herhangi bir durum olmadığı görülmekte. O yüzden yatırımcıların da dikkatli olmasında fayda var. Her ne kadar da FED 2023 yılı içerisinde faiz arttırımlarına 0,25 bas puan üzerinden devam edeceğini açıklasa da biz FED'in bu kadar faiz artışına gidemeyeceğini düşünen taraftayız sevgili dostlarım. Evet, gümüş tarafına da hemen geçelim. Gümüş tarafına da baktığımız zaman gümüşte özellikle şuradaki dip süreci ve bu dip süreci üzerinde oluşmuş bir formasyonumuz mevcut. Bu formasyon doğrultusunda ilk etapta gümüşün ons tarafında 22 dolar 40 sent civarına doğru yukarı yönlü hareketlerin devamı beklentim dahilinde. Gümüşte şu bakın 21 dolar 23 sent civarının altında bir kapanış görülmedikçe buranın ana hedef bölgesi kısada da takip ettiğimiz gibi 27 dolar 60 sent civarından geçen bölge olacaktır. O yüzden gümüşte de bu alanlar yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla birer alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek bölgeler olarak düşünüyorum. Özellikle günümüzde elektrikli araçların artması ve bunların pil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ise ülkelerin bol miktarda gümüşe ihtiyacı olacak. Bu da gümüşün özellikle önümüzdeki yıllar içerisinde arkadaşlar yukarı yönlü sert hareketini 50 dolar civarına kadar bile yükseltebileceği yönündeki düşüncem mevcut. O yüzden gümüşte olan sevgili dostlarımız da merak etmesinler. Gümüş fiyatları gerçekten agresif hareket eden bir piyasa ve bu agresif piyasa içerisinde de gümüş altının onsundan daha önce hareket edecektir diye düşünüyorum. Çünkü altının ons tarafında ve gram altın tarafında kısa vadeli hedefler görmüşken gram gümüş ve ons gümüş tarafında henüz beklediğimiz kısa vadeli ana hedef bölgelerine ulaşamadık. O yüzdendir beklentim burada ilk hareketin değerli metallerde gümüş tarafında olacağı yönünde. O yüzden gümüş yatırımı olan arkadaşlarımız dikkatli olsunlar. Gümüş gram tarafına da gene gümüş ons grafiği üzerinde bakacak olursak 13 lira 40 kuruş seviyesi üzerinde bir direncin olduğu ve bu dirençle birlikte yukarı yönlü hareketlerin 16 lira 42 kuruş civarına kadar gümüşün gramını yukarı taşıyacaktır. Özellikle gümüşün gramında arkadaşlar bakın şu seviye çok önemli. Bu seviyeye dikkat edin. O seviyemiz nerede? 12 lira 68 yani 12.70 seviyesi. Burası yükseliş kanalının devam ettiği bir alan olduğu için 12 lira 70 kuruş altında bir kapanış görülmedikçe buradaki hala da 16 lira 40 kuruş seviyesinden geçen ana hedef bölgesi gümüşün gramında hedef konumundadır. O yüzden sizler de 16 lira 40 kuruşu 12 lira 70 kuruş altına düşmemiş olan gram gümüşte panik yapıp ben yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bozdurmanızdan yana değilim. Zaten banka makasları biliyorsunuz bahçıvan makası kadar derin. O kadar yüksek miktarlarda bankalar makaslar uyguluyor. Al-sat yapmanın kısa vadede imkansız olduğu, merkez bankalarının yatırımcıların altın, dolar ve gümüş tarafına yönlenmemesi için makasları da çok fazla yükselttiği görülüyor. Bu durumda yapacak bir şey yok. Orta ve uzun vade yatırımcı olup yatırımlarımızı buna göre değerlendireceğiz. Kur korumalı TL mevduatta çözülmeler oluyor. Bu taraftan Borsa İstanbul tarafına geçişler olduğu görülüyor. Kripto paralar tarafında bir hareketlilik var. Kripto paralarda özellikle 24.500 dolar seviyesinde hareketlilik var. Bu 24.500 dolar seviyesi üzerinde kripto paraların tutunmaya devam etmesi ilerleyen günlerde kripto paralarda bir 30.000 dolar denemesini de beraberinde getirebilir
sevgili dostlarım. Özellikle kripto para takip eden arkadaşlarımız da buradaki 24.500 dolar seviyesine dikkat etsinler. Çünkü 24.500 dolar seviyesi üzerinde bu hareket, bakın tam şurada gördüğümüz 30.000 dolar seviyesine kadar kripto paraları bir üst banda taşıyabilir. Sizler de yatırım yaparken bu seviyeye dikkat edin. Buradaki bir oluşum, bakın şu oluşum, sizlerle birlikte bunu teknik analiz yöntemlerimizde de zaten sürekli takip ediyoruz. Sizler de bunu biliyorsunuz. Bir çanak formasyonu şeklinde de adlandırılabilen bir oluşum ve bu oluşumun hedefi de 30 bin dolar civarına doğru bu Bitcoin'deki hareketin daha devam etmesini sağlayabilir. Evet, ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz yatırımlarınızda inşallah bol kazançlar elde edersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmamış, yayınımızı dışarıdan seyreden tüm sevgili dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere sevgili dostlar.